Herkese merhaba. New York'un en tanıdık karelerinden birindeyim şu anda. Hemen önümde Radio City Music Hall ve şurası 6. cadde. Şimdi aslında 6. değil 5. caddeye doğru yürüyeceğiz ama burası benim için önemli bir ikonik yer olduğu için buradan başlamak istedim. Hemen önümde de NBC stüdyoları. Yani burası işte The Tonight Show'dan Saturday Night Live'a kadar birçok ikonik yayın tam burada çekiliyor. Şimdi buradan 5. caddeye doğru yürüyeceğim. Orayla ilgili de kısa bilgiler vereceğim. Bugün bu bölüm yürürken düşündüklerimin 2. bölümü. Ve bunu Manhattan'da yapıyorum şu anda. Onun için çok mutluyum. 4 gün Manhattan'dayım. Burada birkaç tane böyle seri videosu gelecek. Farklı yerlere gideceğim. New York City'nin en sevdiğim mahallelerine, semtlerine gidip orada güzel yürüyüşler yapacağım. Şimdi burası Rockefeller Center diye geçen bölge. Burası hemen 5. ve 6. caddenin arasında kalıyor. Burası aslında Rockefeller Center deyince hemen şu arkamdaki bina olarak burası düşünülür. Şu upuzun gökdelen. Ama aslında burası içinde 19 bina olan, çoğu Art Deco tarzında ve bir sürü binadan oluşan bir kompleks. Burası neden bu kadar önemli? Burada NBC stüdyoları burada. Şu ileride gördüğünüz NBC News kısmı. Az önce stüdyolarını gördünüz. Radio City Music Hall tam köşede. Videoyu oradan başlattık. Burada meşhur Top of the Rock gözlem binası gibi önemli ikonik yayınlar var ve burası özellikle Aralık ayında burada kocaman bir Noel ağacı ve buz pisti kuruluyor. Evde Tek Başına filminden de hatırlayacağınız sahne burada oluyor. Ve Elf filminde de vardı burası. Şimdi şunu da göstereyim buraya kadar gelmişken. Şurada gördüğünüz bu heykel Prometheus heykeli. Bu aslında mitolojik bir figür. Bu sarı renkli mitolojik figür insanlığa ateşi getiren tanrı olarak biliniyor. Burası aslında Rockefeller ailesinin yatırımı. Bir de buranın girişinde bir Atlas heykeli var. Çok meşhur. İşte hemen St. Patrick's Katedrali'nin karşısında. O da işte dünyayı taşıyor. Kocaman bir adam. Elinde dünyayı taşıyor. Bazıları Zeus olarak da sanırım onu şey yapıyordu. Tanımlıyordu ama ya emin değilim. Şimdi 5. caddeye çıkıyoruz. Asıl yürüyüşümüz bugün aslında 5. caddede. Yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüş planlıyorum. Bugün de konu aslında kafamda yani yürürken düşündüklerim temasında bugün bir şehrin ne gibi yani ne bir şehri ikonik yapar, ne bir şehre kimlik verir ve bir insanın bir şehre aidiyet duymasına ne sağlar? Aslında bunları düşündüm bugün. Burası meşhur St. Patrick's Katedrali bu arada.
Bugün birazcık bunları konuşacağım. Şimdi bu katedral hakkında da çok kısa bilgi vereyim. Burası 1879'da yapılmış bir katedral. Şöyle geçelim. Rockefeller'ın tam karşısında 5. cadde üzerinde. Neogotik tarzda diyebiliyorum. Bu caddenin şöyle bir önemi de var. Burası şehri aslında böyle Manhattan'ın, yani şehir demeyelim, Manhattan'ı ikiye bölen ana arter ve buranın doğusu şehrin east, batısı da, bu caddenin batısı da şehrin west kısmı olarak adlandırılıyor. Yani doğu ve batıyı bu cadde şehirde belirliyor. Şehrin doğusu ve batısı dediğiniz zaman bu caddeyi referans alarak söylüyorsunuz. Ya bu arada şuna değinmek istiyorum. Şu New York'taki şu istilayı sevmiyorum. Yani hiç şu sokak satıcılarının, yani şu tarzın bu şehrin ruhuna uymadığını düşünüyorum. Evet, az önce bahsettiğim küre taşıyan Atlas bu meşhur bir heykel. Bu cadde aslında alışveriş caddesi olarak biliniyor. Ama şuna baksanıza, yani hiç hoş mu şu görüntü? Böyle bir caddede ve istila gibi, yani her yer. Evet, alışveriş merkezi olarak adlandırılıyor şehrin. Tabii çünkü yani hemen hemen her önemli markanın dünyada bu orta segment olabilir, lüks segment olabilir. Burada mağazaları var ve çok devasa, bazıları da çok ikonik mağazalar. Biraz sonra göreceğiz mesela Louis Vuitton'un yeni mağazasını. Tiffany Co'nun mesela çok yine burada özel ikonik bir mağazası var. Birçok markanın. The New York Times'ın binası yine bu cadde üzerinde yer alıyor. Yok, yanlış söyledim. New York Times daha aşağıda. Neyse. Buranın kültür ve sanatla da yine bağlantısı var bu caddenin. Yani sadece alışverişle nitelendirmemek lazım. Buraya aslında Museum Mile da deniyor bu caddeye. Çünkü The Met diye kısalttıkları Metropolitan Museum of Art burada yer alıyor. Yine Guggenheim Müzesi burada yer alıyor. Yani komik bir tanımlama olacak ama bir şehir düşünün ki hem Chanel çantası hem de bir Monet tablosu birkaç adım arayla sergileniyor. Popüler kültürde de çok önemli. Yani Spider-Man, Gossip Girl, işte Evde Tek Başına 2 olması lazım. Breakfast at Tiffany's filmindeki işte açılış sahnesi gibi birçok dizi film burada sahnelendi. Onun için New York'la başladıysam da ben de Fifth Avenue'den başlamak istedim. Çoğu kişiye çok klişe gelmiş olabilir. Olsun. Hava kapalı ama sıcak. Yani öyle çok yakan bir sıcak değil tabii ki de güzel. Güzel bir hava var gezmek için. Bugün aslında öğlenden beri fotoğraf çektim.
Ama böyle bulutlu havada fotoğraf birazcık daha renklerin daha soluklaşmasına neden oluyor. Onun için tam böyle %100 verim aldığım söylenemez. Sonra da yürüyüşe geçtim ve video çekeyim dedim. Evet, şehirlerden konuşuyorduk. Siz mesela yaşadığınız şehre kendinize ait hissediyor musunuz? Ve ne olur da o aidiyet hissi oluşur? Bunu çok merak ediyorum. Yani bunu bugün düşündüm. Mesela böyle çok derin bir şey söyleyeceğim. İşte bir şehirdeki yağmur seslerini, yani yağmur sesinden o şehri tanır hale gelmeniz mi gerekiyor? Veya yürüdüğünüz zaman herkesi, her sokağını, her şehrin her hareketini, her mevsimini, her şeyini tanıyor olmanız mı gerekiyor ait hissetmeniz için? Veya yani bir turistik bir gezide bile geldiniz, bir kahve içerken ya dediniz ki burası benim şehrim, ben buraya kendime ait hissediyorum. Böyle bir şey mümkün mü mesela? Bu bana bir kere oldu aslında. Bir şehirde oldu. Neden bilmiyorum. Hong Kong'da oldu, Asya'da. Çok hoşuma gitti ve ben burada işte 3. günümde falan ben burada yaşarım dediğim bir şehirdi. Onun dışında kendime ait hissettiğim başka bir şehir Londra oldu. Ama 10 sene önce. Şu anki durumunu bilmiyorum. 10 yıldır gitmedim çünkü. En son yaşadığımdan beri. İstanbul'da da tabii çok uzun süre yaşamış birisi olarak ben hiçbir zaman kendimi İstanbul'a ait hissetmedim. İstanbul'u çok sevmeme rağmen çok özel, çok güzel bir şehir. Ama bence yaşam İstanbul'da özellikle bazı yani belirli bir kesim için çok zor ve yıpratıcı. Ben çok yıprandım o açıdan. Ama gezmek için ben İstanbul'da turist olarak bir gün geçirdiğimde muazzam, inanılmaz mutlu oluyordum. Ama hiçbir zaman oraya ait ve şey hissetmedim. Yani yaşayacağım şehir olarak hissetmedim. Bunu tabii eleştirebilirsiniz ama dediğim gibi bu İstanbul'u sevip sevmememle alakası yok bu durumun. Çok seviyorum ama o hissiyat oluşmadı sadece. Çünkü ben çok yıprandım orada. Mesela bu arada Trump Tower'ın önündeyiz şu anda. Evet, şimdi şu binayı gösterdikten sonra size devam edeceğim sohbete. Burası Louis Vuitton'un yeni böyle konsept olarak yaptığı ilginç binası. Tabii çok güzel bir bence pazarlama çalışması. Çok beğendim ben bunu. Louis Vuitton tasarımlı valizlerden böyle bir Fifth Avenue'nun ortasına bir mimari tasarım yapmak müthiş bir fikir bence. Ve çok da güzel işledi yani. Her gelen buranın fotoğrafını çekiyor, paylaşıyor. Yani çok şık gerçekten. Çok güzel fikir. Mesela bir şehrin çok güzel olması o şehirde size aidiyet hissini her zaman veriyor mu? Bana vermiyor mesela. Mesela bence işte atıyorum örnek vereceğim. Ben bu arada 31 ülke 100'ün üzerinde şehir gezdim bugüne kadar. Mesela Roma işte çok muhteşem bir şehir ama yine İstanbul'daki hissiyat yani orası yani yıpratmaz ama sıkar ve turistik olarak inanılmaz güzel. Muhteşem gezmesi. Zamanda yolculuk yapıyorsunuz ama ben burada yaşarım dedim mi hiçbir zaman Roma'da? Hayır. Ben buraya bir daha gezmeye gelirim dedim her zaman. Gibi. New York için fikrimi söyleyeceğim size daha sonra. Ben bu arada New York eyaletinde yaşıyorum ama New York City'de yaşamıyorum. Upstate New York'ta yaşıyorum yani Rochester'da. Daha küçük ama yine tarihi aslında bir şehir. Yani Amerika'nın eski şehirlerinden birisi.
eski ilk endüstrileşmiş şehirlerinden birisi. Onun için o loft tarzdaki işte o eski sanayi, endüstriyel tasarımdaki binaların olduğu, yine Old Town'un eski olduğu bir şehir. Ama tabii ki New York City ile hiç alakası yok. Küçük, yormayan, daha maliyetleri düşük, hayatın çok daha yavaş aktığı güzel bir şehir. Ama burası bambaşka bir ruh tabii ki. Bununla ilgili de önümüzdeki videolarda da böyle daha fikirlerimi söyleyeceğim. Ve şehirlerin kimlikleri de bence çok önemli. Mesela İstanbul bence çok kimlikli bir şehir. Tek bir kimliği de yok. Yani birçok kimliği var. Tarih kimliği var. Çok önemli imparatorluklara başkentlik yapmış. Onun dışında şu anda modern ve eski dünyanın mükemmel bir sentezi. Avrasya dediğimiz şeyin en güzel örneği. Yine Fransa'da Paris dediğimiz zaman aklımıza romantizm ve moda geliyor. New York'ta da moda, kültür, sanat, eğlence. Peki kimliksiz şehir ne demek? Yani mesela öyle bir şehir var mı sizin kafanızda? Öyle bir örnek var mı? Yani bir şehri ne kimlikli yapar, ne kimliksiz yapar? Veya her şehrin illa bir kimliği var mı? Bunu da çok merak ediyorum. Yani görüşlerinizi merak ediyorum. Burası bu arada meşhur Fifth Avenue Apple Store. Şimdi yavaş yavaş yürüyüşümü sonlandıracağım. Central Park'a geldik. Burası için ayrı bir bölüm olacak. Şurası hemen Central Park. Yani Central Park'ın köşesi, bir köşesi, sağ en alt köşesi. Eğer ki New York haritasını, Manhattan haritasını açtığınız zaman en sağ köşesindeyim şu anda Central Park'ın. Dediğim gibi Fifth Avenue çok uzun bir cadde. Buraya kadar, yani en üst işte bu Harlem'e kadar gidiyor, yani böyle yukarıya doğru, ama Central Park'a kadar gelmiş olduk. Buraya kadar bana eşlik ettiyseniz çok teşekkür ederim. Şöyle bir görüntüyle bitirelim. Videolarımın devamı gelecek. Yine böyle yürürken sohbet ediyor, konuşuyor, bir şeyler düşünüyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.